Merhaba koçlar, Merkür Retrosu özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili koçlar, 10 Kasım'da Merkür Retrosu başlıyor ve 29 Kasım'a kadar devam ediyor. Bu süreç sizleri özellikle 9. ve 8. ev alanlarından etkileyecek. Yani gündeminizde eğitim, yolculuklar, uluslararası işler, hukuki süreçler ve ardından finans, ortak para, borçlar ve derin duygusal bağlar olacak. Retro 6 derece yay burcunda başlıyor. Bu da demek oluyor ki özellikle uzak planlar, akademik meseleler, seyahatler ve resmi işlerinizde gecikmeler, iptaller, ikinci kez düşünülmesi gereken durumlar olabilir. Eğer bir dava, bir yurt dışı başvurusu ya da sınav süreciniz varsa bu dönemde sonuçlar netleşmeyebilir, süreçler ertelenebilir. 19 Kasım'da Merkür geri hareketiyle Akrep Burcu'na geçiyor ve burada Boğa burcundaki retro Uranüs'e karşıtlık yapıyor. İşte bu tarih sizler için kritik çünkü ortak para, borçlar, miras, eşinizin ya da ortağınızın gelirleri konusunda ani gündemler doğabilir. Beklenmedik bir ödeme, ani bir borç ya da partnerinizin finansal kararları sizi doğrudan etkileyebilir. Burada dikkat etmeniz gereken şey acele karar vermemek ve panik ile hareket etmemek olacaktır. 21 Kasım'da Merkür Akrep Burcu'ndaki Lilith'le kavuşacak. Bu kavuşumun sizlere yansıması ilişkilerde gizli kalan gerçeklerin ortaya çıkması olabilir. Bazılarınız için partnerinizin sakladığı bir şey öğrenilebilir. Bazılarınız için ise kendi bilinçaltınızda yüzleşmeniz gereken bir korku ya da gölge gündeme gelebilir. Fakat aynı zamanda Jüpiter ve Satürn'den gelen desteklerle bu yüzleşmeler büyümenize ve olgunlaşmanıza katkı sağlayacaktır. 24 Kasım'da Retro Merkürle Venüs kavuşacaklar. Bu kavuşum hem ilişkiler hem de finansal konularda bir yumuşama getiriyor. Bir tartışma tatlıya bağlanabilir, bir kriz çözülmeye başlayabilir ya da geçmişte kırıldığınız bir ilişkiyle yeniden diyalog gündeme gelebilir. Ve 29 Kasım'da da retro sona erecek. Artık zihniniz daha net, yolunuz daha belirgin olacak. Eğitim, yolculuk, finans ve ilişkiler alanında yaşanan bulanıklıklar yavaş yavaş dağılmaya başlayacaktır. Sevgili koçlar, bu retro sizlere sabır, kriz yönetimi ve güven teması üzerinden dersler getirecektir. Panik yerine strateji geliştirdiğinizde önümüzdeki sürece çok daha sağlam adımlarla ilerleyebileceksiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu bir retro süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, Merkür Retrosu özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili boğalar, 10 Kasım'da başlayan Merkür Retrosu sizleri oldukça derin bir noktadan etkiliyor. Retronun başlangıcı 8. evinizde, yani ortak para, miras, borç, kredi ve finansal yükümlülükler alanında gerçekleşiyor. Bu da demek oluyor ki bu dönemde parasal konular, özellikle eşinizin, ortağınızın ya da ailenizin kaynaklarıyla ilgili meseleler gündeminizde olacaktır. Unutulmuş bir borç, yeniden karşınıza çıkan bir ödeme ya da ertelenmiş bir vergi meselesiyle uğraşabilirsiniz. 19 Kasım'da Merkür geri hareketiyle Akrep Burcu'na geçecek ve buradan sizin burcunuzdaki Uranüs'te karşıtlık yapıyor olacak. Bu tarih özellikle ilişkiler ve ortaklıklar açısından çok dikkat çekici. Eşinizin, partnerinizin ya da iş ortağınızın sizi şaşırtacak bir çıkışı olabilir. İlişkilerde ben sen dengesi sınanıyor olacak. Siz güven isterken karşı taraf özgürlük talep edebilir. Bu zıtlıklar yüzünden gerginlikler çıkabilir. Fakat aynı zamanda sizi daha açık ve dürüst bir iletişime zorlayacaktır. 21 Kasım'da Merkür Akrep Burcu'nda Lilith'le kavuşacak. İşte bu kavuşum sizlere ilişkilerde tabu sayılan konuları, gizlenmiş sırları ve bastırılmış duyguları getirebilir. Belki siz sakladığınız bir şeyi açmak durumunda kalabilirsiniz. Belki de karşınızdaki kişiyle yüzleşeceksiniz. Neyse ki bu kavuşum aynı zamanda Jüpiter ve Satürn'den destek alıyor. Yani ne kadar sancılı olursa olsun ortaya çıkan gerçekler sizi daha olgun, daha bilinçli ve daha sağlam bağlara götürecek. 25 Kasım'da Merkürle Venüs kavuşuyor. Bu sizin için ilişkilerde yumuşama, anlaşmazlıkların tatlıya bağlanması
ve ortaklıklarda sevgi diliyle iletişim kurma fırsatı getiriyor. Bir tartışma yerini barışmaya bırakabilir, hatta geçmişten gelen bir ilişki yeniden kapınızı çalabilir. Ancak retroda olduğumuzu unutmayın. Kalıcı kararlar almak yerine duygularınızı gözlemleyin. Ve 29 Kasım'da da Merkür Retrosu sona erecek. Artık hem finansal konularda hem de ilişkiler cephesinde sisler dağılmaya başlayacak. Ortak gelirler, borçlar ve işbirlikleri daha net bir zemine oturacak. Sevgili boğalar, bu retro sizlere en çok güven temasını öğretiyor. Hem parayla hem de ilişkilerle ilgili alanlarda gerçekten kime güvenebileceğinizi sorgulayacak ve güçlü sınırlar koymayı öğreneceksiniz. Sabırlı olun, bu süreç sizi daha sağlam bir geleceğe hazırlıyor. Mutlu, umutlu, huzurlu bir retro süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, Merkür Retrosu özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Merkür sizin yönetici gezegeniniz olduğu için her retro dönemi sizleri doğrudan etkiliyor. 10 Kasım'da başlayan bu retro 29 Kasım'a kadar devam edecek ve sizler için özellikle ilişkiler, ortaklıklar ve gündelik hayat düzeni üzerinden önemli dersler getirecek. Retro 6 derece Yay burcunda, yani sizin 7. evinizde başlıyor. Bu da demek oluyor ki bu süreçte özellikle ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve açık düşmanlıklar gündeminizde olacak. Partnerinizle geçmişte konuşulmamış bir konu yeniden gündeme gelebilir. Eski bir tartışma tekrar açılabilir. Aynı şekilde iş ortaklıklarınızda ya da hukuki meselelerde beklemeler, belirsizlikler yaşamanız mümkün. Bu dönemde yeni bir ilişkiye başlamak yerine mevcut ilişkilerde iletişim hatalarını düzeltmeye çalışın. 19 Kasım'da Merkür geri hareketiyle Akrep Burcu'na geçecek ve buradan Boğa Burcu'ndaki retro Uranüs'e karşıtlık yapacak. İşte bu tarih sizler için biraz kritik. Çünkü gündelik hayat düzeniniz, iş arkadaşlıklarınız, sağlığınız ve sorumluluklarınızda ani değişimler yaşayabilirsiniz. Çalışma ortamında sürpriz gelişmeler, iş temposunda dalgalanmalar ya da beklenmedik sağlık gündemleri ortaya çıkabilir. Sizden gizlenen bir bilgi aniden ortaya çıkabilir. Burada dikkat etmeniz gereken panikle değil, stratejiyle ilerlemek olmalı. 21 Kasım'da Merkür Akrep Burcu'nda Lilith'le kavuşacak. Bu kavuşum sizlere özellikle iş hayatınızda, günlük rutinlerinize ve sağlığınızda bastırılmış meseleleri gösterecek. Belki iş ortamında hoşunuza gitmeyen bir durum açığa çıkacak. Belki de kendi içinizde görmezden geldiğiniz bir alışkanlıkla yüzleşeceksiniz. Neyse ki Satürn ve Jüpiter'den gelen destek açılar var. Bu yüzleşmeler sizi güçlendirecek ve kalıcı çözümler getirecek. 25 Kasım'da Merkürle Venüs kavuşuyor. Bu ilişkiler ve iş ortamı için bir yumuşama zamanı. Ortaklıklarınıza tatlıya bağlanan bir konuşma olabilir. Çalışma hayatında daha huzurlu bir atmosfer oluşabilir. Geçmişten gelen bir ilişki ya da eski bir iş fırsatı da tekrar karşınıza çıkabilir. Ancak kalıcı adımlar atmak için retro bitimini beklemenizde fayda var. Ve 29 Kasım'da Merkür Retrosu sona erecek. Artık iş hayatınızda hem de özel ilişkilerinizde daha net kararlar alabilecek, uzun süredir askıda kalan meseleleri çözebileceksiniz. Sevgili ikizler, bu retro sizlere özellikle ilişkilerde ve iş yaşamında açık iletişim kurma dersi getiriyor. İfade etmediğiniz, içinize attığınız konuları dürüstçe konuşma zamanı. Bu süreç size hem kendinizi hem de karşınızdakini daha iyi tanıma fırsatı verecektir. Mutlu, umutlu, huzurlu bir retro süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, Merkür Retrosu özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 10 Kasım'da başlayacak Merkür Retrosu 29 Kasım'a kadar sürecek ve sizleri özellikle günlük hayat, iş ortamı, sağlık, aşk, çocuklar ve yaratıcılıkla ilgili alanlarda etkileyecek. Bu retro süreci sizlere düzeninizi gözden geçirme, ilişkilerinizde derinleşme ve geçmişten gelen konularla yüzleşme fırsatı sunuyor.
Retro 6 derece yay burcunda, yani sizin evin 6. evinizde başlıyor. Bu da demek oluyor ki gündeminizde iş ortamınız, çalışma düzeniniz ve sağlığınız var. Günlük rutinlerde aksaklıklar, iş yerinde yanlış anlaşılmalar ya da sağlık kontrolleriyle ilgili ertelemeler yaşanabilir. Unutmayın, bu dönem size yeni bir düzen kurmaktan çok var olan düzeni gözden geçirme şansı veriyor. 19 Kasım'da Merkür geri hareketiyle Akrep Burcu'na geçecek ve buradan Boğa Burcu'ndaki retro Uranüs'e karşıtlık yapıyor olacak. İşte bu tarih sizler için oldukça dikkat çekici. Çünkü retro Merkür artık 5. evinizde, yani aşk, çocuklar, yaratıcılık ve keyif alanınıza geçiyor. Beklenmedik bir aşk gündemi, ani duygusal çıkışlar ya da çocuklarla ilgili şaşırtıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aynı şekilde sanatsal veya yaratıcı bir projede beklenmedik değişimler söz konusu olabilir. 21 Kasım'da retro Merkür Akrep Burcu'nda Lilith'le kavuşacak. Bu kavuşum sizlere aşk hayatında gizli kalan bir şeyi, bastırılmış bir duyguyu veya tabulaşmış bir konuyu gösterebilir. İlişkilerde gölgeler açığa çıkabilir. Ancak aynı zamanda Jüpiter ve Satürn'den gelen destek bu yüzleşmelerin size büyüme, olgunlaşma ve daha derin bağlar kurma imkanı getireceğini gösteriyor. 25 Kasım'da Merkür ile Uranüs kavuşacaklar. Bu kavuşum sizlere aşk, ilişkiler ve yaratıcılık alanında güzel bir yumuşama getirecek. Geçmişte kırıldığınız bir ilişki tatlıya bağlanabilir ya da eski bir aşk kapınızı yeniden çalabilir. Çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler yaşanabilir. Ancak unutmayın, retro döneminde kalıcı kararlar almak yerine bu süreci gözlemlemek en iyisi olacaktır. 29 Kasım'da da Merkür Retrosu sona erecek. Artık hem iş düzeninizde hem aşk hayatınızda sis dağılmaya başlayacak. Bekleyen meseleler netleşecek. Kafanız daha berrak olacaktır. Sevgili yengeçler, bu retro sizlere özellikle denge dersi getiriyor. Hem iş hayatınız hem de özel yaşamınız arasında sağlam bir dengeyi kurmayı öğrenecek. Sizi yoran düzenleri geride bırakabileceksiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu bir retro süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, Merkür Retrosu özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 10 Kasım'da başlayan Merkür Retrosu 29 Kasım'a kadar devam edecek ve sizleri özellikle aşk, ilişkiler, çocuklar, yaratıcılık, ev, aile ve kökler alanında etkileyecek. Bu retro sizlere kalbinizdeki gerçek arzuları ve ailevi bağlarını yeniden sorgulama fırsatı getirecek. Retro 6 derecede yay burcunda başlıyor, yani sizin 5. evinizde. Bu demek oluyor ki aşk hayatınızda, çocuklarla ilgili konularda ya da yaratıcı projelerinizde geçmişten gelen meseleler yeniden gündeme gelebilir. Eski bir aşk kapınızı çalabilir, geçmişte ertelediğiniz bir hobiyi ya da projeyi tekrar ele alabilirsiniz. Ancak bu dönemde yeni bir ilişkiye başlamak yerine kalbinizde gerçekten ne istediğinizi anlamaya çalışmalısınız. 19 Kasım'da Merkür geri giderek Akrep Burcu'na geri dönüyor ve burada Boğa Burcu'ndaki retro Uranüs'e karşıtlık yapıyor. İşte bu tarih sizler için önemli. Çünkü retro Merkür artık 4. evinizde, yani ev, aile, kökler ve yaşam temellerinizin olduğu alana giriyor. Bu dönemde aile içinde ani gelişmeler yaşanabilir. Evle ilgili planlarınız değişebilir ya da geçmişten gelen bir ailevi meseleyle yüzleşebilirsiniz. Evinizle ilgili tadilat, taşınma ya da alım satım gibi konularda gecikmeler olabilir. 21 Kasım'da Merkür Akrep Burcu'nda Lilith'le kavuşacak. Bu kavuşum aile içinde konuşulmayan sırların açığa çıkmasına neden olabilir. Belki bir aile üyesiyle geçmişten gelen bir mesele masaya yatırılacak. Belki de sizin kendi bilinçaltınızda sakladığınız duygular ortaya çıkacak. Neyse ki Jüpiter ve Satürn'den gelen destek açıları sayesinde bu yüzleşmeler sizi daha olgun ve güçlü kılacaktır. 25 Kasım'da retro Merkür Venüs'le kavuşacak Akrep Burcu'nda. Bu kavuşum sizlere ailevi ilişkilerde, ev konularında ve duygusal bağlarda yumuşama getiriyor. Aile içinde bir barışma olabilir. Geçmişte kırıldığınız bir yakınınızla yeniden iletişim kurabilirsiniz. Ev ortamında huzur artabilir.
Ve 29 Kasım'da Merkür Retrosu sona eriyor. Artık hem aşk hayatınızda hem ailevi meselelerde sisler dağılmaya başlıyor. Kafanız daha net olacak ve kararlarınızı daha sağlam zemine oturtabileceksiniz. Sevgili aslanlar, bu retro sizlere en çok kalpten bağlılık ve ailevi güven dersini getiriyor. Hem aşk hem aile hayatınızda gerçekten neye ihtiyaç duyduğunuzu fark edecek, sizi köklendirecek adımlar atmaya hazırlanacaksınız. Mutlu, umutlu, huzurlu bir retro süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, Merkür Retrosu özel gökyüzü gündemimizdesiniz. Sevgili Başaklar, Merkür sizin yönetici gezegeniniz olduğu için her retro dönemi sizleri diğer burçlardan çok daha güçlü etkiliyor olabilir. 10 Kasım'da başlayan ve 29 Kasım'da sona erecek olan bu retro özellikle iletişim, aile, yakın çevre, kardeşler, eğitim, yolculuklar ve zihinsel süreçleriniz üzerinden etkili olacak. Retro 6 derece yay burcunda başlayacak sizin 4. evinizde. Bu da demek oluyor ki ailevi meseleler, ev düzeni, taşınma ya da gayrimenkul konuları gündeminizde olabilir. Geçmişten kalan bir ailevi konu yeniden masaya yatırılabilir. Evinizle ilgili yapmayı ertelediğiniz bir düzenlemeyi tekrar düşünebilirsiniz. Bu süreçte aile içinde yanlış anlaşılmalara dikkat edin. 19 Kasım'da Merkür geri hareketiyle Akrep Burcu'na geçecek ve buradan Boğa Burcu'ndaki retro Uranüs'e karşıtlık yapıyor olacak. Bu tarih sizin için kritik çünkü Merkür artık 3. evinizde. Yani iletişim, kardeşler, yakın çevre, eğitim ve kısa yolculuklar alanında olacak. Beklenmedik bir haber alabilirsiniz. Kardeşlerinizle ya da yakın çevrenizle gündem yaratacak gelişmeler olabilir. Aynı zamanda eğitim, kurs, sınav veya seyahat planlarında değişiklikler söz konusu olabilir. 21 Kasım'da Retro Merkür Akrep Burcu'nda Lilith'le kavuşacak. Bu kavuşum sizlere iletişimde tabu sayılan konuları, bastırılmış duyguları ya da saklanan gerçekleri açığa çıkaracak. Kardeşlerinizle, yakın çevrenizde veya iş arkadaşlarınızla yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Fakat Jüpiter ve Satürn'den gelen destek açılar bu sürecin sonunda sizi olgunlaştıracak ve iletişimde daha sağlam sınırlar kurmanızı sağlayacaktır. 25 Kasım'da Merkür ve Retro Merkür ve Venüs kavuşacaklar. Bu iletişimde yumuşama, barışma ve güzel konuşmanız için fırsat getiriyor. Yakın çevrenizde sorunlar tatlıya bağlanabilir. Aile içinde sevgililiğiyle iletişim güçlenebilir. Eski bir arkadaşla yeniden bağlantı kurmanız da olası bugünlerde. Ve 29 Kasım'da da Merkür Retrosu sona eriyor. Artık iletişim daha net, kararlar sağlam olacak. Hem ailevi meseleleriniz hem de yakın çevrenizle ilgili konular yavaş yavaş yoluna girecektir. Sevgili Başaklar, bu retro sizlere özellikle iletişimde açıklık ve ailevi konularda sabır dersi getiriyor. Duygularınızı bastırmak yerine doğru zamanda doğru kelimelerle ifade etmeyi öğreniyorsunuz. Mutlu, huzurlu, umutlu bir retro süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, Merkür Retrosu özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili teraziler, 10 Kasım'da başlayan Merkür Retrosu 29 Kasım'a kadar devam edecek ve sizleri özellikle iletişim, yakın çevre, kardeşler, maddi konular ve değer yargıları üzerinden etkileyecek. Bu dönem sizlere hem zihinsel hem de finansal anlamda önemli dersler getiriyor. Retro 6 derece yay burcunda başlıyor. Yani sizin 3. evinizde. Bu demek oluyor ki iletişim, kısa yolculuklar, eğitim ve kardeşlerle ilişkilerde geçmişten gelen konular tekrar gündeme gelebilir. Eski bir dostla yeniden iletişim kurabilirsiniz ya da geçmişte başlattığınız bir eğitim veya kursu yeniden ele alabilirsiniz. Ancak bu dönemde yanlış anlaşılmalara açık olacaksınız. Sözlerinizin nasıl anlaşıldığına dikkat edin. 19 Kasım'da Merkür geri hareketiyle Akrep Burcu'na geçiyor ve buradan Boğa Burcu'ndaki retro Uranüs'e karşıtlık yapacak. İşte bu tarih sizler için finansal açıdan önemli. Çünkü Merkür artık 2. evinize yani para, kazançlar, sahip olduğunuz değerler alanına geçiyor. Beklenmedik bir harcama, ani bir gelir kaynağı veya geçmişten kalan finansal bir konunun tekrar gündeme gelişi söz konusu olabilir. Maddi kararlar almak için acele etmeyin. 21 Kasım'da Merkür Akrep Burcu'nda Lilith'le kavuşacak.
Bu kavuşum sizlere para ve değerlerle ilgili bastırılmış bir konuyu açığa çıkarabilir. Belki bir borç, belki bir paylaşım meselesi ya da ilişkilerinizde benim değerim ne sorusu yeniden karşınıza çıkabilir. Neyse ki Jüpiter ve Satürn'den gelen üçgen destek bu yüzleşmenin sonunda sizi daha güçlü ve bilinçli haline getireceğini söylüyor. 25 Kasım'da Retro Merkür Akrep Burcu'na Venüs'e kavuşacak. Bu kavuşum finansal konularda bir rahatlama, ilişkilerde ise daha yapıcı bir iletişim getirecek. Maddi anlamda bir borcun kapanması, geçmişte beklediğiniz bir ödemenin elinize geçmesi söz konusu olabilir. Ayrıca ilişkilerde daha sevgi dolu ve yapıcı bir iletişim kurabileceksiniz. Ve 29 Kasım'da da Merkür Retrosu sona eriyor. Artık hem maddi konularda hem de yakın çevre ilişkilerinizde daha net kararlar alabilecek, sis perdesi dağılmaya başlayacaktır. Sevgili teraziler, bu retro sizlere özellikle değer bilinci ve iletişimde denge dersi getiriyor. Hem finansal anlamda hem de yakın çevre ilişkilerinizde gerçek ihtiyaçlarınızı fark ederek daha sağlam adımlar atmaya hazırlanıyorsunuz. Mutlu, umutlu, huzurlu bir retro süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, Merkür Retrosu özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Kasım ayı sizin için oldukça güçlü bir dönem olacak. Çünkü Merkür Retrosu büyük ölçüde sizin burcunuzda gerçekleşiyor. 10 Kasım'da başlayan ve 29 Kasım'da sona eren retro özellikle özdeğer, kimlik, ilişkiler ve finansal meseleler üzerinden sizlere önemli farkındalıklar getirecektir. Retro 6 derece Yay burcunda başlıyor. Yani sizin ikinci evinizde. Bu da demek oluyor ki maddi konular, gelir gider dengeniz ve özdeğer duygunuz gündeme gelecek. Geçmişte yaptığınız bir harcama, ertelediğiniz bir borç ya da uzun süredir düşündüğünüz bir yatırım tekrar masaya gelebilir. Bu dönemde maddi kararlar almak yerine finansal planlarınızı gözden geçirmek en doğru yol olacaktır. 19 Kasım'da Merkür geri hareketiyle sizin burcunuza yani Akrep'e geçiyor ve buradan da Boğa burcundaki retro Uranüs'e karşıtlık yapıyor. İşte bu nokta sizler için kritik çünkü hem kimliğiniz hem de ikili ilişkileriniz testten geçecek. İlişkilerinizde sürpriz gelişmeler olabilir. Bir partner ya da ortaklık cephesinden beklenmedik çıkışlar gündeme gelebilir. Sizden saklanan bir şey açığa çıkabilir. Bu dönemde özellikle ben ve biz dengesini kurmak çok önemli. 21 Kasım'da Merkür sizin burcunuzda Lilith'le kavuşacak. Bu kavuşum kendi içinizde bastırdığınız duyguları, tabuları ve korkuları açığa çıkarabilir. Belki ilişkilerde güç mücadelesi yaşayabilirsiniz. Belki de kendi kimliğinizi daha net ortaya koyma ihtiyacı hissedeceksiniz. Neyse ki Jüpiter ve Satürn'den gelen destek açılar bu yüzleşmenin sonunda sizi hem ilişkilerde hem de kişisel gelişimde daha olgun bir noktaya taşıyacaktır. 25 Kasım'da Merkür ile Venüs burcunuzda kavuşacak. İşte bu retro dönemi içinde en yumuşak ve sevgi dolu etkileşimlerden biri. İlişkilerde daha yapıcı bir iletişim kurulabilir, kırgınlıklar tatlıya bağlanabilir. Eski bir ilişkinin yeniden gündeme gelmesi de olası. Ancak yeni bir başlangıç için retro bitimini beklemeniz en iyisi olacaktır. Ve 29 Kasım'da Merkür Retrosu sona eriyor. Artık hem kimliğiniz hem de ilişkilerinizle ilgili kafanızdaki sis perdesi dağılıyor. Daha net bir şekilde ben kimim, ne istiyorum, nasıl bir ilişki kurmak istiyorum sorusuna cevap bulabileceksiniz. Sevgili akrepler, bu retro sizlere özellikle kendinizi ifade etme ve ilişkilerde denge kurma dersini getiriyor. Kendi gücünüzü fark ettiğiniz, geçmişten gelen yaraları sardığınız çok özel bir dönemdesiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu bir retro süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, Merkür Retrosu özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Kasım ayındaki Merkür Retrosu doğrudan sizi etkiliyor. Çünkü retro 6 derece Yay burcunda başlıyor. Bu demek oluyor ki bir süreçte kimliğiniz, duruşunuz, sağlığınız ve ilişkilerinizdeki ben algınız ön plana çıkacak. 10 Kasım'dan 24 Kasım'a kadar olan bu dönemde hem kendinizi nasıl ifade ettiğinizi hem de başkalarıyla kurduğunuz iletişimi derinlemesine gözden geçireceksiniz.
Retronun başlangıcı sizin burcunuzda yani birinci evinizde gerçekleşiyor ve özellikle dışa yansıyan imajınız, kişisel kararlarınız ve sağlığınızla ilgili konularda bir duraksama, yeniden düşünme ve geçmişte yüzleşme zamanına işaret ediyor. Uzun süredir ertelediğiniz bir kararın yeniden gündeme gelmesi veya kendinizi ifade etme biçiminizi sorgulamanız mümkün. 19 Kasım'da Merkür geri hareketiyle Akrep Burcu'na geçecek ve buradan Boğa Burcu'ndaki retro Uranüs'te de karşıtlık yapacak. İşte bu sizin için daha içsel bir dönemi başlatıyor. Çünkü Merkür artık 12. evinizde yani bilinçaltı, gizli konular ve ruhsal süreçler alanına geçiyor. Bu dönemde bilinçaltınızda saklı kalan meseleler, rüyalar veya da sezgiler güçlü bir şekilde ortaya çıkabilir. Gizli kalmış bazı durumlar açığa çıkabilir. Uranüs karşıtlığı ise iş hayatınızda veya günlük düzeninizde beklenmedik sürprizler getirebilir. 21 Kasım'da Retro Merkür Akrep Burcu'nda Lilith'le kavuşacak. Bu kavuşum içinizde bastırdığınız korkuları, sırları veya gizli duyguları görünür hale getirebilir. Belki kendinize bile itiraf edemediğiniz bir konuyla yüzleşebilirsiniz. Neyse ki Jüpiter ve Satürn'den gelen üçgen destek açıları bu yüzleşmelerin sizi daha çok olgunlaştıracağını ve ruhsal olarak güçlendireceğini gösteriyor. 25 Kasım'da Retro Merkürle Venüs Akrep Burcu'nda kavuşacak. Bu etki sizlere içsel bir huzur, affetme ve sevgiyle kabullenme enerjisi getiriyor. Geçmişten kalan kırgınlıkları bırakabilir, kendi içinizde barış hissi yakalayabilirsiniz. Ayrıca gizli bir hayranlığın ortaya çıkması da olası. Ve 29 Kasım'da Merkür Retrosu sona eriyor. Artık kendinizi daha net ifade edebilecek, geçmişten gelen kafa karışıklıklarını geride bırakabileceksiniz. Hem iç dünyanızda hem de dışa yansıyan imajınızda daha berrak bir dönem başlıyor. Sevgili yaylar, bu retro sizlere özellikle benlik farkındalığı ve içsel denge dersi getiriyor. Kendinizi yeniden tanımlayacak, hem içsel gücünüzü hem de dış dünyadaki varlığınızı daha bilinçli bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu bir retro süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar, Merkür Retrosu özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, Kasım ayındaki Merkür Retrosu sizlere özellikle iç dünyanız, bilinçaltınız, arkadaş çevreniz ve sosyal ilişkileriniz ve hedefleriniz üzerinden etkileyecek. 10 Kasım'dan 29 Kasım'a kadar sürecek bu dönem, geçmişte kapanmamış defterleri açarak sizlere önemli farkındalıklar getirecek. Retro 6 derece Yay burcunda başlıyor, sizin 12. evinizde. Bu demek oluyor ki içsel dünyanız, bilinçaltı korkularınız, rüyalarınız ve içinizde sakladığınız düşünceler gündeme gelecek. Daha fazla içe çekilebilir. Geçmişte yüzleşme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bu dönem ruhsal çalışmalar, meditasyon, terapi gibi süreçler için oldukça verimli olacak. 19 Kasım'da Merkür geri hareketiyle Akrep Burcu'na dönüyor ve burada Boğa Burcu'ndaki retro Uranüs'e karşıtlık yapıyor olacak. Bu geçiş Merkür'ü sizin 11. evinizde yani arkadaş çevresi, sosyal bağlantılar ve hedefler alanına taşıyor. Bu noktada arkadaşlık ilişkilerinde sürpriz gelişmeler olabilir. Geçmişten gelen bir dost yeniden karşınıza çıkabilir. Ancak Uranüs karşıtlığı ilişkilerde beklenmedik kırılmalara ya da yön değişikliklerine de işaret ediyor. Aynı zamanda geleceğe dair planlarınızı gözden geçirmeniz de gerekebilir. 21 Kasım'da Retro Merkür Akrep Burcu'nda Lilith'le kavuşacak. Bu kavuşum arkadaş çevrenizde veya sosyal gruplarda gizli kalan bir gerçeğin açığa çıkmasını sağlayabilir. Belki bir dostla yaşadığınız kırgınlık yüzeye çıkacak. Belki de hedeflerinizde aslında istemediğiniz bir yönü fark edeceksiniz. Neyse ki Jüpiter ve Satürn'den gelen üçgen destek bu yüzleşmenin sizi olgunlaştıracağını ve daha sağlam adımlar atmanıza yardımcı olacağını gösteriyor. 24 Kasım'da Merkür, Retro Merkür Venüs'te kavuşacak Akrep Burcu'nda. Bu sosyal çevre ve dostluklar alanında bir yumuşama ve barış enerjisi getiriyor. Geçmişte kırıldığınız biriyle yeniden iletişim kurabilir, sosyal ilişkilerinizde daha sevgi dolu bir dil geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda eski bir dostluğun yeniden canlanması da olası. Ve 29 Kasım'da Merkür Retrosu sona erecek.
Artık hem iç dünyanızda hem de sosyal ilişkilerinizde daha net bir bakış açısı kazanacaksınız. Geleceğe dair planlarınız daha berrak bir şekilde şekillenecektir. Sevgili oğlaklar, bu retro sizlere özellikle geçmişi bırakıp yeni hedeflere hazırlanma dersi getiriyor. Hem içinizde saklı kalanları şifalandırıyor hem de sosyal çevrenizde kimin yanınızda kalacağını netleştiriyor. Mutlu, umutlu, huzurlu bir retro süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, Merkür Retrosu özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Kasım ayındaki Merkür Retrosu sizleri özellikle sosyal çevre, kariyer, hedefler ve toplum önündeki duruşunuz üzerinden etkileyecek. 10 Kasım'da başlayıp 29 Kasım'da sona erecek bu retro, geçmişte yarım kalan konuları gündeme taşıyacak ve sizlere yön değişiklikleri getirecek. Retro 6 derece Yay burcunda başlıyor. Yani sizin 11. evinizde. Bu da demek oluyor ki arkadaş çevreniz, sosyal ilişkileriniz, gruplar içindeki yeriniz ve geleceğe dair hedefleriniz ön planda olacak. Eski arkadaşlarla yeniden iletişim kurabilirsiniz. Sosyal çevrenizde geçmişten gelen bir konu tekrar gündeme gelebilir. Aynı zamanda uzun vadeli hedeflerinizde bazı belirsizlikler yaşanabilir. Planlarınızı yeniden gözden geçirme ihtiyacı duyabilirsiniz. 19 Kasım'da Merkür geri hareketiyle Akrep Burcu'na dönecek ve Boğa Burcu'ndaki retro Uranüs'e karşıtlık yapacak. İşte bu sizler için en kritik dönemeç. Çünkü Merkür artık 10. evinizde, yani kariyer, toplum önündeki duruşunuz ve otorite figürleriyle ilişkiler alanına geçiyor. Bu noktada iş hayatınızda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Yöneticilerle iletişimde yanlış anlaşılmalar olabilir. Beklenmedik bir kariyer değişimi ya da eski bir iş fırsatının yeniden gündeme gelişi de mümkün. 21 Kasım'da Retro Merkür Akrep Burcu'nda Lilith'le kavuşacak. Bu kavuşum kariyerinizde veya toplum önündeki imajınızda gizli kalan bir şeyin açığa çıkmasını sağlayabilir. Belki iş ortamında saklanan bir bilgi ortaya çıkacak. Belki de sizin kendinizi sakladığınız bir yön o gün gün yüzüne çıkacak. Jüpiter ve Satürn'den gelen üçgen açılar bu sürecin sonunda daha güçlü bir konuma yükseleceğinizi gösteriyor. 25 Kasım'da Merkür Venüs'e kavuşacak. İş ve kariyer alanında yumuşama, barışma ve olumlu iletişim getirecek. Yönetici figürlerle ya da iş arkadaşlarınızla ilişkileriniz tatlıya bağlanabilir. İş ortamında daha destekleyici bir atmosfer oluşabilir. Ayrıca geçmişte gündeme gelen bir iş fırsatı yeniden karşınıza çıkabilir ve 29 Kasım'da da Merkür Retrosu sona erecek. Artık kariyeriniz ve sosyal hayatınızla ilgili daha net kararlar alabilecek, hangi hedeflerin sizin için değerli olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Sevgili kovalar, bu retro sizlere özellikle kariyerde yeniden yapılanma ve hedeflerinizi netleştirme dersini getiriyor. Sosyal çevrenizde kimlerin yanınızda olduğunu görecek ve iş hayatınızda ise daha sağlam adımlar atmaya hazırlanacaksınız. Mutlu, umutlu, huzurlu bir retro süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar. Merkür Retrosu özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Kasım ayındaki Merkür Retrosu sizleri özellikle kariyer, eğitim, inançlar, yolculuklar ve uzaklarla bağlantılar üzerinden etkileyecek. 10 Kasım'da başlayıp 29 Kasım'da sona erecek bu retro sizlere geçmişte kapanmamış konuları tamamlama ve yeni bir bakış açısı kazanma fırsatı sunacak. Retro 6 derece Yay burcunda, yani sizin 10. evinizde oluyor. Kariyeriniz, toplum önündeki imajınız ve otorite figürleriyle olan ilişkileriniz gündemde olacak demek oluyor bu. İş hayatında geçmişte kalan bir proje yeniden açılabilir. Daha önce görüştüğünüz bir iş fırsatı tekrar karşınıza çıkabilir. Ancak yeni başlangıçlar yerine geçmişi toparlamak bu dönemde daha faydalı olacaktır. 19 Kasım'da Merkür geri hareketiyle Akrep Burcu'na geçecek ve burada Boğa Burcu'ndaki retro Uranüs'e karşıtlık yapacak. Bu geçiş sizin 9. evinizde. Yani eğitim, inançlar, yurt dışı bağlantılar ve uzun yolculuklar alanında. Bu noktada eğitim planlarınızda değişiklikler olabilir. Bir seyahat ertelenebilir ya da yurt dışı bağlantılı işlerde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Aynı zamanda zihinsel olarak yeni bakış açıları da geliştirmek için
güçlü bir yüzleşme dönemi de olabilir. 21 Kasım'da Merkür Akrep Burcu'nda Lilith'le kavuşacak. Bu kavuşum inançlarınızda, hayatına bakış açınızda ve eğitim konularında bastırılmış bir gerçeği açığa çıkarabilir. Belki zihninizde sorguladığınız bir konuya netlik kazanacaksınız. Belki de size dayatılan bir düşünceyi sorgulamaya başlayacaksınız. Jüpiter ve Satürn'den gelen üçgen destek açılar bu sürecin sonunda çok daha olgun, güçlü ve bir bakış açısı kazanacağınızı gösteriyor. 25 Kasım'da Retro Merkür Venüs'le kavuşacak. Bu kavuşum sizlere eğitim, yolculuklar ve uzaklarla bağlantılar konusunda bir yumuşama, destek ve keyif getirecek. Yabancılarla ilişkilerde olumlu gelişmeler olabilir. Eski bir akademik konu yeniden gündeme gelebilir. Ayrıca aşk ve ilişkilerde uzak mesafe bağlantılı bir iletişim de yeniden canlanabilir. Ve 29 Kasım'da Merkür Retrosu sona eriyor. Artık hem ilişkilerinizde hem de eğitim, yolculuklar ve inançlarla ilgili alanlarda daha net kararlar alabilecek, uzun süredir belirsiz kalan konuları toparlayabileceksiniz. Sevgili balıklar, bu retro sizlere özellikle yönünüzü bulma ve inançlarınızı sorgulama dersini getiriyor. Hem kariyer yolunuzda hem de hayata bakış açınızda köklü bir dönüşüm yaşayacaksınız. Mutlu, umutlu, huzurlu bir retro süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.